Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün yine yepyeni bir tarif sunmaktan çok mutluyum. Kır çiçeği tatlısını yapacağız. İlk defa burada görüyorsunuz. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak şerbetini hazırlayarak başlayalım. 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su ve ince bir limon dilimini kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra orta derecede 5 dakika kaynatıp kenara ılınmaya alabiliriz. Şerbeti kenara aldım, ılınmaya bıraktım. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 tane yumurta, yarım su bardağı pudra şekeri. Burada neden öyle hızlı vurmuşum bardağı, orayı da anlayamadım. Aslında hiç gerek yoktu. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı irmik, 1 paket vanilya ve 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağımız. Bakın sevgili arkadaşlarım, ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Bu sizin yoğurmanızı kolaylaştırır. O yüzden yumuşak kullanın, değilse de hafif fırında ısıtın. Hiç fark etmez. 1 tatlı kaşığı da kabartma tozunu ekleyelim ve bütün malzemeleri spatulamızla bir güzelce karıştıralım. Hepsi birbirine iyice geçişsin. Bu arada irmik de sıvıyı iyice bir çeksin. Çünkü irmikli bütün tatlılarda dikkatli olun lütfen unu eklerken. Çünkü irmik suyu çektikçe hamurunuz katılaşır. Toplam un miktarımız 2,5 maksimum 3 su bardağı kadar. Ben de 2,5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı tam denk düştü. Şöyle bir kabaca karıştırıyorum. Daha sonra da güzelce elimle yoğuruyorum. İçinde irmik olduğu için böyle sıkı sıkı yoğurursanız hamurunuz böyle kaymak gibi hiç pütürlü olmadan çok güzel olur. Ve bakın sevgili arkadaşlarım, şu anda tatlı hamurumuz istediğimiz gibi pürüzsüz çok güzel bir hamurumuz var. Şimdi bu hamurumuzdan bir portakal büyüklüğünde şöyle göz kararı avucunuzun içerisine bir alın. Bu tatlımızın o içinde göbek kısmında var ya, kır çiçeğimizin, onu yapacağımız katman olacak. Şöyle bir portakal büyüklüğünde alıp ayrı bir kaseye alıyorum. Ve bu hamurumuza yarım su bardağı ince çekilmiş, yani robottan iyice çekin, ceviz, fındık da olur, tamamen size bırakıyorum. 1 tatlı kaşığı da tarçın ilave edip iyice yedirelim. Yani tarçınla bu cevizin uyumu veya fındığın uyumunu size anlatamam sevgili arkadaşlarım. Tatlıyı yerken ortasından böyle bir tarçın çok ön plana çıkarıyor, fındığı, fıstığı çok uyuyor. Çok lezzetli bir şey çıktı ortaya, çok mutluyum. Hepsini güzelce karıştırdım. Bütün malzemeler birbirine iyice geçişmiş olmalı. Şimdi sevgili arkadaşlarım, diğer etabına geçebiliriz tatlımızın. Sade hamurumuzdan minik, yani cevizden biraz küçük bezeler alarak hazırlıyorum. Tatlınızın büyüklüğü tamamen size kalmıştır. Ben minik minik yaptım. Hani böyle bir porsiyonluk minicik çok güzel oluyor. Sade hamurlarımızı aldık. Sayısını sayın lütfen. Sanırım bende 24 adetti. Şimdi cevizli harcınızı da farz edelim ki 24 adet sade hamurunuz var. Yine 24 adet de cevizli harcınızı hazırlayın. Bu işlemi pratik yapabilmeniz için böyle elinize hamuru alın. Çiğ köfte gibi koparıp önce bir dizin. Daha sonra bir sayın. Baktınız ki eksik var, fazla var. Onu diğer parçalarla denkleştirerek bitirin. Ve ilk başta çiğ köfte sıkar gibi ayırdığımız hamurları, yani pay ettiğimiz hamurları beze alarak tezgaha dizelim. Yani yuvarlayalım. Şimdi tatlımızın bütün ön hazırlığını bitirdik. Bu zaten 3-4 dakikanızı alıyor. Şekil vermeye başlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bir tane sade hamuru alın. İster tezgahta, ister elinizde çalışın. Bunu tamamen size bırakıyorum. Nasıl rahat edersiniz. Hamuru ufacık açın. Ortasına cevizli katmanı ekleyip kenarlarını birleştirmeden açık olacak şekilde yapıştırın. O kahverengi, yani tarçınlı hamura yapıştırın. Üst kısmını da hafif böyle elinizin ucuyla zarif dokunuşlarla dışa doğru açın. Kır çiçeği tatlımızın şekli bu şekilde bitti. Çok 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 güzel oluyor ve çalışması inanın ki bir terapi gibi. Bunu yaparken bir yönden terapi gibi, yani hiç psikoloğa gitmenize gerek yok. Yapın bunu. İnanın ki beyniniz bile rahatlıyor. Çok şahane bir çalışması var.
Ya da ben mutfağı çok seviyorum, ondandır, bilemiyorum. Şöyle hemen aynı şekli size tekrar gösterdim. Üst kısmını da biraz boğaz kısmını elimle sıktım ki tam böyle bir çiçek formunu vermek için. Her açıdan çekim yaptım sevgili arkadaşlarım. Hiç aklınızda soru kalmasın. Şekli vermek birkaç saniyenizi alıyor. Ben bu tarifi, yani bu şekli ileride bir kurabiye tarifinde kullanacağım. Bakın size şöyle yakın çekimle de göstereyim. Şahane bir görüntüsü var ve yandan, üstten her türlü çok güzel görünüyor. Ve bütün tatlılara şekil verip yağlanmamış tepsiye hepsini diziyorum. Çok güzel görünüyorlar bu şekilde bile. Şimdi tatlılarımızı önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 30-35 dakika pişmeye bırakalım. İyice kızarsın sevgili arkadaşlarım. Kontrol edin. Özellikle tatlının alt kısmı iyi kızarsın. Bu çok önemlidir. Altını hep bakın. Altı kızarsın ki orada şerbete çok maruz kalacak bir yer olduğu için dağılma olmasın. Altı iyice kızarsın. Bakın. İyice kontrol edin. Altı kızarmışsa tamamdır. Şimdi ben bu tatlıyı yaptım. Dedim ki şekli çok güzel oldu. Acaba bundan kurabiye olur mu? Kurabiye olarak da yapabilir miyiz? Bakın sevgili arkadaşlarım, bu farz edin ki kurabiye yaptınız. Bu şekilde olacak. Ben kurabiye tarifini de vereceğim. Bayramdan önce yetiştirirsem vereceğim inşallah. Ama bu tatlıdan da 2 tane bir tabağa ayırdım. Acaba dedim tatlı olarak değil de kurabiye olarak nasıl olur? Onu da sonra doku testinde test edeceğim. Diğer kalan tatlılara soğumuş olan şerbetimizi, yani şerbetiniz ılık da değil soğuk olsun. Tatlımız fırından çıktıktan 5 dakika 10 dakikada diyebilirim. Sonra soğuk şerbeti komple üzerine döküyorum. Ve şerbetini çekmesi için dinlendirelim yaklaşık 1 saat. Diğerini de biliyorsunuz 2 tane ayırdım. Onu da test edeceğim kurabiye olarak. Ve sevgili arkadaşlarım, kır çiçeği tatlımız sunum için hazırlandı. Bakın ben size her açıdan göstereyim. 1 saat şerbette kaldı ve şerbeti böyle sünger gibi çekmiş. Öyle şerbeti çekmedi Selva Hanım, olmadı diye bir şey yok. Allah'ın izniyle lokum gibi çekecek. Bu da sizin görmeniz için yaptım. İkisi şerbetli, ikisi şerbetsiz kurabiye olarak test edeceğim tatlılarımız. Ve büyük bir zevkle bu yepyeni tatlımı şöyle size bir detaylıca gösterip doku testine geçiyorum. Yeni tarifler her Ramazan veriyorum. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım, bunların içinde su dalgası, bunların içinde bulut tatlısı, Dubai tatlısı, şimdi bu kır çiçeği tatlısı. Şu an aklıma gelen bunlar ama yaklaşık 100'e yakın yeni tarifim var size verdiğim 10 yıl içinde. Hemen doku testine geçtim. Şerbetini dökeli 1 saat oldu. Kıvamına bakar mısınız? Şerbeti, o iç kısmı, kenar kısmı, içindeki o tarçınlı katman hepsi çekiyor. Hiçbir şey yok ve lezzetini anlatamam sevgili arkadaşlarım. Böyle bir lezzet cümbüşü olamaz. İster bayramda yapın, şöyle detaylıca gösteriyorum. İster iftarınıza yapın, ister nişan, düğün, böyle biraz özel günlerinizde yapın. Sunumuyla zaten herkesi mest edecektir masaya getirdiğinizde. Hemen bir diğerini ayırmıştım biliyorsunuz, 2 tanesini. Acaba dedim bisküvi olarak nasıl olur? Onu da şöyle hemen bir doku testiyle gösteriyorum. Ben bunu yedim. Son derece güzeldi, şahaneydi. Hatta içindeki o irmik yerken böyle çıtır çıtır çok farklı bir aroma katmıştı. Siz de yaptığınızda 2 tanesini ayırıp lütfen test edin. Ayırmaya değer, çok da şahaneydi. Sevgili arkadaşlarım, bu Ramazan sizlere yepyeni bir tarif sunmaktan çok mutluyum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorum olarak lütfen yazın. Kır çiçeği tatlım bundan sonra size emanet. Yeni tariflerimde buluşmak üzere. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Hoşça kalın.